Merhaba ve Bir Tarif Bir Lezzete hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfaklarımızın en nostaljik ve en sevilen tariflerinden biri olan yağlı gevrek hazırlıyoruz. Dışı çıtır çıtır, içi ise kat kat dokusuyla adeta ağızda dağılan bu lezzet, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri. İçinde herhangi bir dolgu yok ama işin sırrı tam da bu sadelikte gizli. Hamurun doğru yoğrulması, güzelce açılması ve tam kararında pişmesiyle ortaya çıkan bu gevrekler hem kokusuyla hem de lezzetiyle çocukluğumuzu hatırlatacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Malzemesi az, uğraştırmayan ama sonuçta harika bir lezzet sunan bu tarifle misafirlerinize ya da kendinize enfes bir ikram hazırlayabilirsiniz. Hadi gelin, bu klasik tarife birlikte hayat verelim. İlk olarak 250 gram margarin, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı ılık süt, yarım çay bardağı ılık su, 2 adet yumurtanın sarısını uygun bir kaba ekliyoruz. Altı su bardağı un, 1 paket kabartma tozunu karışıma yavaş yavaş ilave ederek hamur kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Yağlı gevrek yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç püf nokta var. Öncelikle hamurun kıvamı çok önemli. Ne çok sert ne de fazla yumuşak olmalı. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur elde etmelisiniz. Yağlı dokusunu yakalamak için hamurun arasına sürdüğünüz yağın bol ve eşit şekilde dağılmış olmasına dikkat edin. Fırın sıcaklığı da çok önemli. Gevreklerin hem altı hem üstü güzelce kızarsın istiyorsanız, önceden ısıtılmış fırında ideal olarak 180 ila 190 derecede pişirin. Ve son olarak piştikten sonra mutlaka ılınmasını bekleyin. Böylece gerçek kıtırlığını yakalayabilirsiniz. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz, her seferinde tam kıvamında gevrekler hazırlayabilirsiniz. İki adet sarısını ayırdığımız yumurtanın beyazına şekil verdiğimiz gevrekleri batırıp daha sonra susamla kaplıyoruz. Eskiden Konya sokaklarında sabahın erken saatlerinde mis gibi yağlı gevrek kokusu yayılırmış. Rivayet odur ki şehrin en meşhur fırını her sabah henüz güneş doğmadan ocaklarını yakar, taş fırında ilk gevrekleri pişirmeye başlarmış. Ama bu gevrekler öyle sıradan değilmiş. Ustalık, sabır ve biraz da sır gerekirmiş. Bir zamanlar Hüseyin Usta namında bir fırıncı varmış. Gevrekleri öyle güzel olurmuş ki Konya'nın her köşesinden insanlar sabah sıraya girermiş. Derlermiş ki bu gevrekler sadece karın doyurmaz, insanın ruhuna da iyi gelirmiş. Hatta halk arasında şöyle bir söylenti yayılmış: kim Hüseyin Usta'nın gevreğini sabah ezanından önce yerse o gün ne muradı varsa kabul olurmuş. Yıllar geçmiş, Hüseyin Usta göçüp gitmiş ama onun fırını ve tarifi Konya'da hep anlatıla gelmiş. Bugün hala bazı yaşlılar gevrek yaparken ellerini hamura değdirmeden önce Bismillah demeyi Hüseyin Usta'dan öğrendiklerini anlatır. Kimi ise hala o eski gevreğin kokusunu, çocukluk sabahlarının çayla karışan buğusunu unutamaz. İşte bu yüzden Konya'da gevrek sadece bir hamur işi değil, bir gelenek, bir anı, bir efsanedir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Ve işte mis gibi kokan, altın renginde kızarmış yağlı gevreklerimiz hazır. Dışı çıtır, içi kat kat bu sade ama bir o kadar da lezzetli tarif, çay saatlerinize nostaljik bir dokunuş katacak. Az malzemeyle, fazla zaman harcamadan yapabileceğiniz bu gevrekler, özellikle kalabalık sofralarda herkesin favorisi olmaya aday. İster sıcak, ister soğuk servis edin, her haliyle damakta iz bırakan bir lezzet. Eğer siz de bu tarifi beğendiyseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun.